Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine farklı ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Malum kış aylarının çok faydalı, şifalı sebzeleri var. Onlardan birisi de karnabahar. Karnabahar, lahana, pırasa, ıspanak, tatlı kaba bu gibi sebzeleri kışın henüz mevsimindeyken bol bol yapmamız ve değerlendirmemiz gerekli. Ama maalesef bazı ailelerde çocuklar hatta yetişkinler bile karnabaharı yemek olarak yemeyi sevmiyorlar. O nedenle karnabahardan farklı bir tarif yapıp herkesin yemesini ve sevmesini sağlamaya çalışıyorum. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi önce güzelce yıkadığım, kuruttuğum karnabaharlarımı robotumun içerisine alıyorum. Güzelce robotumdan geçireceğim. Bunları böyle ufacık hale getireceğim. Evet, minnacık ufalttığımız, un gibi yaptığımız, daha doğrusu bulgura benzedi. Karnabaharlarımızın üzerine şimdi 2 adet yumurtayı kırıyoruz. Nasıl güzel koktu karnabaharlar anlatamam size. Mis gibi, tam zamanı çok lezzetli bir karnabahar. 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Yarım su bardağı kadar sütüm var. 3 yemek kaşığı da unum var. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Birbirine yediriyorum. Bir 2 yemek kaşığı un daha koydum. Biraz daha kıvamı koyu olsun diye. Hepsi bu kadar. Şimdi bu karıştırdığım karışımı fırın tepsime alacağım. Fırın tepsime tabii ki yağlı kağıdımız. Karışımımızı yağlı kağıdımızın üzerine döküyoruz. Bu arada fırınımı 200 derecede önceden ısıttım. Sıcak fırınımın içine atacağım. Şimdi kaşığımın tersiyle bu karışımı güzelce düz bir şekilde her yeri eşit olacak şekilde yayıyorum. Karışımımızı güzelce yaydık. Önceden 200 derecede ısıttığım fırınıma şimdi güzelce kızarana kadar bir 10-15 dakika sokuyoruz. Sonra tekrar görüşeceğiz. Karnabaharımız fırında pişerken biz de bu arada diğer hazırlıklarımızı yapalım. Sucuklarımızı ve mantarlarımızı doğrayalım. Ki çocuklar, karnabahar sevmeyenler, yemeyenler bu lezzetlerle birlikte karnabahar yemiş olsun arkadaşlar. Gerçekten önerdiğim, çok lezzetli, bizim çok sevdiğimiz bir tarif bu. Umarım siz de denersiniz. Mantarlarımızı da ince ince dilimliyoruz. Arzu ettiğiniz miktarlarda koyabilirsiniz bunları. O yüzden miktar söylemiyorum. Kasemize yarım kaşık domates salçası, bir kaşık da ketçap koyuyoruz. Üzerine şöyle azıcık çay kaşığının ucuyla karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Sosumuzu yapıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı ilave edip güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Çok azıcık hemen bir çay kaşığının ucuyla yarısı gibi tuz da ilave ettim. Ama eğer domates salçanız tuzluysa siz koymayabilirsiniz. Sosum da hazır.
Karnabahar hamurumuz çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi 200 derecede 10 dakikada bu kıvamı aldı. Şimdi bu hazırladığım sosumu karnabahar hamurumun üzerine döküyorum ve güzelce bir fırça yardımıyla her yerine gezdireceğim. Lezzete lezzet katsın, tat katsın. Her yerine bulaştırın arkadaşlar. Hem yağını hem salça ve ketçabı her yerine geçsin. Şimdiden nefis kokuyor. Başka hiç malzeme koymadan bile ben böyle yiyebilirim. Ama tabii çocuklarımızı ve karnabahar sevmeyenleri böyle bolca karnabaharla beslemek için daha üzerine lezzetler katacağız. Evet, güzelce bütün sosumu yedirdim. Şimdi rendelemiş olduğum kaşarım var. Mozzarella koyabilirsiniz, dil peyniri koyabilirsiniz. İstediğiniz her türlü peyniri koyabilirsiniz. Benim evimde kaşar vardı. Kaşar koydum. Biraz böyle üzerine gezdiriyorum. Bütün kaşarlarımı koyduktan sonra sıra mantarlarıma geliyor. Mantarlarımı da gelişigüzel elimle hepsinin üzerine yayıyorum. Gerçekten çok leziz, besleyici bir yemek olacak bu. Yani eğer sucuğu sağlıksız olarak sayarsak bir tek sucuk haricinde çok sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Mantarlarımı da üzerine koyduktan sonra şimdi gene gelişigüzel rastgele sucuklarımı yayıyorum. Herhangi bir sıralama yapmadan sucuklarımı da yerleştirdim. Şimdi biraz da şöyle mısırım var. Mısır da çünkü gerçekten çocukların sevdiği ve yakışan, sevimli görünen bir sebze. Haşlanmış mısır. Bunu ben kendi haşladığım, yazdan koyduğum konserve mısırım. Şimdi yemeğimi fırına bir 5 dakika kadar kaşarlarım eriyip sucuklarım güzelce kızarana kadar aynı ısıdaki fırınıma atıyorum. Evet, nefis karnabahar pizzamız fırından çıktı. Sadece 5 dakika 200 derecede aynı ısıda fırınıma soktum ve çıkarttım. Şimdi kesmek istiyorum. Size dokusunu da göstermek istiyorum. Çok kolay ve pratik yapılıyor, görüyorsunuz. Hem büyükler hem küçükler bayılacaklar bence bu pizzaya. Mutlaka deneyin, yapın. Siz de çok seveceksiniz. Evet, harika pizzamız hazır. Bir dilimimi alıyorum. Kim der ki karnabahar pizzası olduğunu? Gerçekten hamur pizzası gibi çocuklarınıza bunu yedirebilirsiniz. Şöyle alt tarafını da size göstermek istiyorum. Her yeri çok güzel pişti. Nefis oldu. Umarım beğenirsiniz ve evlerinizde siz de denersiniz. Yapılışı çok kolay, çok pratik ve sağlıklı kanımca. En azından dışarıdan alınan pizzalardan çok daha sağlıklı ve lezzetli olduğuna inanıyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zili gerçekten çok çok önemli. Lütfen abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açın ki her paylaştığımız yeni tarifimiz önce size ulaşsın ve videomu kaçırmamış olursunuz. Eğer ki tariflerimi seviyorsanız bu bildirim zilimi çok önemli, unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.